Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pastane raflarında görmeye alışkın olduğunuz inanılmaz lezzetli, pamuk gibi yumuşacık porsiyonluk Alman pastası yapacağım. Hemen yapımına geçelim. İlk olarak kremanın yapımı ile başlıyoruz. Küçük bir tenceremizin içerisine 4 su bardağı süt, bardak ölçüm standart su bardağı arkadaşlar. Sütümüzü ekledikten sonra içerisine 1 çay bardağı dolusu toz şeker ekliyoruz. Bu tombul çay bardağı kullandım. Ben şeker miktarını azaltıp artırabilirsiniz. 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu olacak şekilde nişasta, 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu olacak şekilde unumuzu ekleyelim. Son olarak bir pakette vanilya ekledikten sonra el çırpıcısı yardımıyla topak kalmayana kadar birazcık karıştıralım. Daha sonra ocağımızın orta gözünde yavaş yavaş göbek atana kadar kaynamaya pişmeye bırakalım. Videoda da gördüğünüz gibi bir süre sonra zaten katılaşacak arkadaşlar. Sürekli başında bekleyelim. Zaten 5 dakika bile sürmüyor pişme süreci. İçerisine bir yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı dolusu olacak şekilde de tereyağı ekleyelim. Eğer tereyağınız yoksa arkadaşlar siz margarin de kullanabilirsiniz ama lezzet açısından tereyağını öneriyorum. Yumurta sarısını ve tereyağını ekledikten sonra zaten çok sıcak oluyor arkadaşlar karışım. Birazcık karıştıralım. Tereyağımız erisin. Tereyağımız eridikten sonra hemen ocağımızın altını kapatalım ve tenceremizi ocaktan alalım. Oda ısısına gelmesini bekleyelim. Ara ara karıştıralım. Üzeri kabuk tutmasın. Arkadaşlar ben başka kaba bilerek aldım daha hızlı soğuması açısından. Siz aynı tencerenin içerisinde soğumasını bekleyebilirsiniz. Oda ısısına geldikten sonra bir paket toz krem şanti ekleyelim ve mikser yardımıyla 2 dakika boyunca güzelce çırpalım. Videoda da gördüğünüz gibi tıpkı bu kıvamda olacak. Şu anda çırpma esnasında bile gayet katı bir kıvam aldı. Ama bu kıvam benim için yeterli değil. Şimdi üzerine streç film ile kaplayalım. Hiçbir şekilde hava alıp kabuk tutmasın. Streç film ile kapattıktan sonra buzdolabında 2 saat boyunca dinlenmeye bırakalım. Buzluk gözünde değil arkadaşlar. Normal peynir, zeytin koyduğumuz buzdolabı raf gözünde 2 saat dinlendirelim. Kremamız buzdolapta dinlenirken biz de hızlıca yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık süt, bardak ölçüm standart su bardağı, 1 çay bardağı toz şeker. Arkadaşlar hamurumuzun yapımına geçtik şu anda. Yarım paket yaş maya, siz bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Tam olarak 1 yemek kaşığına denktir. Bunları el çırpıcısı yardımıyla birazcık karıştıralım. Mayamız erisin. Kapağını kapatalım ve 10 dakika oda ısısında bekletelim. Mayamız aktifleşsin. Bu aşama çok önemli. Evet şu anda 10 dakika doldu. Mayamız çok güzel aktifleşti. Şimdi içerisine sırasıyla 2 tane orta boyutta yumurta, 1 çay kaşığı tuz, oda ısısında yumuşacık olan 100 gram tereyağımızı da ekleyelim. Bardak ölçüm standart su bardağı yine arkadaşlar belirtiyorum. 5 su bardağı unumuzu kontrollü yavaş yavaş ekleyerek yoğuralım. Bunu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle tereyağı olması şart arkadaşlar. Çünkü aynı sonucu elde edemeyebilirsiniz. Sakın margarin kullanmayın. Tereyağı olmasını öneriyorum. Kontrollü yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan kulak memesi kıvamında yumuşacık kaliteli bir hamur elde edelim. Bakın hiçbir şekilde elime hamurum yapışmıyor ve yoğurma kabından da çok güzel tertemiz bir şekilde çıkıyor. Hamurumuzu birazcık toparlayıp tekrar yoğurma kabımızın içerisine koyalım. Kapağı kapalı olacak şekilde oda ısısında 1 saat mayalanmaya bırakalım. 1 saat sonunda alttan üste hamurumuzu toparlayarak havasını alalım. Daha sonra hamurumuzu tezgahın üzerine alalım ve fitil oluşturalım. İleri geri yapma işlemine fitil deniyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Kesme aparatı ya da bıçak yardımı ile 25 eşit parçaya bölelim hamurumuzu. Ben 25 tane elde ettim. Küçük Alman pastası. Siz dilerseniz 20 tane parçaya bölüp daha iri de Alman pastası elde edebilirsiniz. Şimdi kesmiş olduğumuz parçaları avucumuzun içerisine yuvarlaya beze haline getirelim. Tepsimizi aralıklı olacak şekilde dizelim. Altına yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizde üzerine temiz bir mutfak bezini örterek hazır olan hamurlarımızı oda ısısında güzelce tepsi yer mayası verelim 20 dakika. Tabi siz yarım saat bekletseniz çok daha güzel sonuç alabilirsiniz ama en az 20 dakika tepsi mayası verelim. Önemli bir püf noktasıdır. Bakın sonucu görüyorsunuz. 3 katına kadar kabardı tepsi mayasını alınca. Önceden sıcacık ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırınımızda
tam 30 dakika boyunca üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkan sıcacık şekerli poğaçalarımızı görüyor musunuz arkadaşlar? Yumuşacık oldular, pamuk gibi. Şimdi keskin bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye keselim. Kendi altı kendi üstüne gelecek şekilde de aynen böyle tepsiye de tabağa güzelce dizelim. Hemen size içerisinin gözeneklerini de gösteriyorum. Bakın görüyorsunuz ne kadar kaliteli güzel bir hamur elde ettik arkadaşlar. Çiğ kalması mümkün değil. Asla hamurlaşmıyor, içiniz rahat olsun. Şimdi bir paket çikolatamızı benmari usulü güzelce kısık ateşte eritelim. Aynen bu kıvama geldiğinde böyle vıcık vıcık olduğunda derhal ocağımızın altını kapatalım. Şu anda bulamak için, batırmak için çikolatamız da hazır. 2 saat doldu. Kremamız mükemmel bir şekilde katılaştı arkadaşlar. Çok kaliteli bir krema elde ettik şu anda. Sıkma torbamızın ucuna yıldız uçlu duyumuzu yerleştirelim ve sıkma torbamızın içerisine tamamen dolduracak şekilde tüm kremamızı içerisine kaşık kaşık dolduralım. Ağzını da sıkıca bağlayalım. Kremamız da hazır. Bir kenarda beklesin. Arkadaşlar bunu da belirtmek istiyorum. Siz dilerseniz eğer bir yemek kaşığı kakao ekleyip kakaolu kremada elde edebilirsiniz. Ben sade olmasını tercih ettiğim için bu şekilde yaptım. Bunu da belirtmek istedim. Hemen size hızlı bir şekilde yapım aşamasını da gösteriyorum arkadaşlar. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Sıkma torbasındaki kremamızı güzelce alt tabana bu şekilde bolca olacak şekilde sıkalım. Elinizi hiçbir şekilde korkak alıştırmayın. Çünkü kremamız tamamına yetecek şekilde bu ölçüleri veriyorum. Eğer fazla bir ölçüyse arkadaşlar yarıya düşürerek de yapabilirsiniz. Üst kapağını da güzelce çikolataya bulayıp üzerini kapatalım. Fındık, fıstık, ceviz dilediğiniz gibi üstünü süsleyebilirsiniz. Ben birazını çikolatalı, birazını da arkadaşlar gördüğünüz gibi pudra şekeri eleyerek süsledim. Eğer kremayı meyveli seviyorsanız kesinlikle muz, çilek, kivi, ananas ya da çikolata parçacıkları ile kremayı doldurup güzelce karıştırıp o şekilde içine yerleştirebilirsiniz. Arkadaşlar umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.